Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber Z Flip 6'nın ön incelemesini yapacağız ve ilk deneyimlerimden bahsedeceğim. Ayrıca detaylı incelemesi de kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve baştan belirteyim, hem tasarım hem malzeme kalitesi hem de genel hissiyat anlamında Z Flip 6 çıtayı çok daha farklı bir noktaya taşıdı. Şimdi hemen tasarımla başlayalım. Tasarım yönünde Z Flip 6, Z Flip 5'ten keskin şekilde ayrışıyor. Hem kasa yapısı hem de tasarım bütünlüğü ciddi anlamda değişmiş durumda. Elinize aldığınızda burada çok daha premium bir cihaz olduğunu kesinlikle hissediyorsunuz. Ve burada özellikle kamera ve menteşe çerçevelerinin telefonun rengiyle uyumu da cihaza çok daha farklı bir hava katmış. Renk seçenekleri de oldukça hoş ve özellikle de sarı rengi ben daha çok beğendiğimi de kesinlikle söyleyebilirim. 6.9 mm kalınlık ve 187 gramlık ağırlığıyla da birlikte geliyor ve ekranı katladığımızda hem oturur pozisyonda hem de tam olarak kapattığımızda herhangi bir boşluk kalmıyor. Bu da cihaza premium hissiyatı veren detaylar arasında. Açıkçası tasarım yönünde renk bütünlüğü de korunmuş durumda. İç ekranı açtığımızda 6.7 inç dinamik AMOLED 2x panel, QHD Plus çözünürlük ve adaptif 120 Hz bir tazelemeyi görüyoruz. Buradaki ekran 1 Hz ile 120 Hz arasında ekran tazeleme oranını ayarlıyor. Yani adaptif bir yenilemeye sahip ve ekran yönünde en önemli geliştirme kesinlikle parlaklık kısmında 2600 nit maksimum parlaklığı bu ekranda görebiliyoruz. Ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı yönünde de oldukça başarılı. Fakat normal cihazlara göre biraz daha uzun bir telefon haliyle video izlerken ekran formatı biraz daha değişiyor. Ön ekrana baktığımızda da alt ve üst olarak iki farklı uygulamayla da kullanabiliyoruz. Ekranlar arasındaki geçişte gayet hızlı. Donanım kısmında Z Flip 6'da Snapdragon 8 Gen 3'ü görüyoruz ve sadece işlemci değil, yapay zeka tarafı da 8 Gen 3 kadar başarılı. Galaxy AI tabii ki Z Flip 6'da var. Hem kamera tarafında hem çeviri hem de Circle to Search özelliğiyle beraber günlük hayatı kolaylaştıracak önemli teknolojileri görüyoruz. Hepsini detaylı incelemede test edeceğim. 12 GB RAM, 256 GB ve 512'lik iki farklı depolamayla da geliyor. Donanımdan kameraya geçtiğimizde S24 ile aynı kameraları görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel ve f1.7 OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve ön kamera olarak da 12 megapiksel f2.2 diyaframlı 4K 60 fps çekebilen bir kamera burada kullanılmış. Z Flip 5'e oranla özellikle zoom yeteneği ciddi anlamda artmış durumda. Video performansında da hem 8 Gen 3 hem de Galaxy AI ile beraber stabilizasyon çok başarılı. Yani bu telefonu alıp kameraları profesyonel amaçlı içerik üretimi için de kullanabilirsiniz. Ve ayrıca buradaki ana kamerayı da ön kamera gibi kullanabilmemiz de çok önemli bir artı. Z Flip'in en büyük eksisi batarya performansıydı. 4000 mAh batarya ve 25 Watt kablolu 15 Watt kablosuz şarjla birlikte geliyor. Burada hem bataryanın büyümesi hem de 8 Gen 3'ün verimliliğini düşündüğümde bir günü artık rahatlıkla çıkartabileceğiz. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip ve 7 yıl Android 7 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Bu da Z Flip 6'nın en önemli artılarından. Son olarak suya ve toza karşı da IP48 sertifikasını görüyoruz. Evet dostlar, şimdi en önemli kısım, yani son bir değerlendirme yaparsam açıkçası Z Flip 6 dikine katlanan cihazlar içinde tartışmasız en iyisi. Burada 8 Gen 3, S24 Plus'la aynı kameralar ve Galaxy AI tarafını düşündüğümde hem deneyim hem de donanım olarak gerçekten kusursuz olmuş ve özellikle buradaki tasarım bütünlüğü cihaza çok daha farklı bir hava katıyor. Açıkçası ilk izlenimlerimi düşündüğümde Z Flip 6'dan ben gayet memnun kaldım. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Z Flip 6 mı yoksa Z Fold 6 mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum ve çok daha detaylı bir inceleme kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşça kalın.